Tekrar kanalıma hoş geldiniz. 5 litrelik bir pet şişede 100'den fazla taze soğanı nasıl yetiştirebilirsiniz? Küçük bir alanda ihtiyacınız olandan çok daha fazlasını nasıl üretebilirsiniz? Gelin bu soruların cevabını birlikte izleyelim. Öncelikle saksı olarak kullanacağımız 5 litrelik bir pet şişeyi hazırlayalım. Mutlaka olması gereken drenaj deliklerini işaretliyoruz. Bu delikleri daha sonra ocakta ısıttığınız bir tornavida ya da havya sayesinde açabilirsiniz. Şişenin yan tarafına arpacık soğanların uçlarının çıkacakları delikleri işaretliyoruz. Ben bu şişenin 3'ünü işaretleyeceğim. Siz tamamını işaretleyip çok daha fazla soğan ekebilirsiniz. Çıkacak olan taze soğanların birbirini sıkıştırmaması için üst sırayı alt boşluğa denk gelecek şekilde işaretleyin. Yani zikzak olacak şekilde. Şişenin üst tarafını kesip alacağımızdan burayı da işaretliyoruz. Şimdi bir bıçak yardımı ile üst tarafını açıyoruz. Şimdi kapağını açtığımıza göre ısıttığımız tornavida ile işaretlenen yerdeki delikleri açabiliriz. Ve yan delikler. Bu delikleri biraz geniş açmanız gerekiyor. Bu delikler ne çok büyük ne de çok küçük olacak. Bu deliklerden arpacık soğanlarının uçları çıkacak şekilde genişlikte olmalı. Deliklerin tamamını açtıktan sonra ekim yapacağımız soğanlarımızı hazırlamamız gerekiyor. Bu soğanların toprak içine kalacağı kısım bu gördüğünüz sakallı kısımdır. Diğer tarafını kesiyoruz. Arpacık soğanın uç kısmını kesiyoruz. Bu kesik sayesinde daha hızlı filizlenecektir. Bu görmüş olduğunuz her deliğe birer arpacık soğan ekeceğim. Pet şişenin yarısından fazlasına delikler açtım. Siz tamamını açarak hazırlayabilirsiniz. Saksımızın dibini toprakla dolduruyoruz. Bu toprak yan tarafta açtığımız ilk sıradaki deliklere kadar olması gerekiyor. Delikleri toprakla kapatmamaya dikkat edin. Kesip hazırlamış olduğumuz soğanları eklediğimiz toprağa yatırıp kesik uçlarının dışarıda durmasını sağlayacağız. Bu soğan deliğe küçük geldi. Eğer küçük gelirse toprağın içine kalacaktır. Bu yüzden daha küçük bir soğanı o deliğe yerleştirmeye çalışacağız. Yani uç tarafı biraz dışarı çıkması gerekiyor. Alt sıradaki tüm deliklere arpacık soğanları teker teker dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz.
Yukarıdan görüntüsü bu şekilde olacak. Toprağa yatırılmış ve uçları dışarıda. Şimdi bir üst sırayı nasıl yapacağız? Bunun üzerine toprak ekleyeceğiz. Bu toprak ikinci sıradaki deliklere kadar olacak. Yine deliklerden taşmamasını sağlayın. Ve buraya da ilk yaptığımız gibi kesik uçlar dışarıya gelecek şekilde toprağın üstüne yatırıyoruz. Daha önce söylediğim gibi deliklerin adetlerini çok fazla yapabilirsiniz. İsterseniz biraz daha sıkılaştırabilirsiniz. Yani bir pet şişede inanın 100'den fazla arpacık soğan ekme ihtimaliniz var. Yukarıya kadar aynı işlemi dikkatli bir şekilde tekrarladığımızda böyle bir görüntü elde etmiş olacağız. En üst sıraya tekrar toprak ekleyerek hem üst sıradaki soğanların köklenmesini sağlayacağız, hem de kalan arpacık soğanlarını üst toprağa ekebileceğiz. Böylece pet şişenin üst tarafındaki toprağı da değerlendirmiş olacağız. İşlemimizi bitirdiğimizde işte aynen bu görüntüye sahip oluyor. Bu pet şişeden hazırlamış olduğumuz saksının içerisindeki toprağın her bir karışını değerlendirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Ve yine her zamanki gibi ilk suyunu yani can suyunu veriyoruz. Bol bol suluyoruz ki tüm toprak ıslanmış olsun. Nasılsa altında açmış olduğumuz drenaj deliklerinden fazla su akacaktır. Üst tarafta dikkat ettiyseniz uçları kesilmemiş soğanlar da var. Onlar da filizlenecek ama kesik olanlar daha hızlı filizlenecektir. Benim kapalı bir balkonum var. Ben oraya koydum ve orada filizlenmesini bekleyeceğim. Siz isterseniz bunu mutfağınızın bir köşesine de koyabilirsiniz. Burada da görüldüğü gibi 3-4 gün içinde filizlenme başlayacaktır. İlk sulamadan sonra bir daha su vermedim. Toprağın çamur olmasını istemiyorum. Fazla nemli olması soğanların çürümesine sebep olabilir. Yani içerisindeki nem yeterli. Gördüğünüz gibi kesik olmayanlar kesik olanlara göre biraz geç çıkıyor. Çıkmaz demiyorum ama birkaç gün gecikmeli filizlenebiliyorlar. Burada da toprağın içine yayılmış olan soğanların köklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Bazıları dışarı bile çıkmaya çalışıyor. Bu da bir hafta sonraki durumları. Eğer siz de evinizde taze soğan yetiştirmek istiyorsanız bu tekniği uygulamanızı tavsiye ederim. Bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.